Modern savaşın kuralları artık sadece devasa jetlerle veya pahalı füzelerle yazılmıyor. Gökyüzü, radarda zor seçilen $1000'lık ölümcül makinelerin yani sürü dronların işgali altında. Peki $1.000.000'lık hava savunma füzeleriniz bu sinsi tehditlere karşı çaresiz kaldığında ne yapacaksınız? Bugün alçak irtifadaki o kritik boşluğu kapatan Türk mühendisliğinin çelik şemsiyesini inceliyoruz. Karşınızda Korkut. Korkut sadece dakikada 1100 mermi atan bir canavar değil. O, namlusunun ucunda yapay zeka taşıyan otonom bir kale. Sistemin kalbi atom parçacıklı mühimmatında gizli. Bir mühendis gözüyle baktığımızda merminin namludan çıkarken milisaniyeler içinde programlanması ve hedefin tam önünde aşılmaz bir şarapnel bulutu oluşturması gerçek bir teknoloji harikası. Hareket halindeki zırhlı birliklerin üzerinde tek bir dronun bile sızamayacağı o çelik şemsiyeyi işte bu akıllı algoritma kuruyor. Bugün Batı dünyası Alman Gepard sistemlerinin modern halefini ararken gözlerini Türkiye'ye çevirmiş durumda. Dış basındaki analizlerde en çok vurgulanan noktaysa maliyet etkinliği. Korkut, bir SİHA'yı düşürmenin maliyetini yüzlerce kat aşağı çekerek stratejik bir devrim yarattı. Artık savunma sanayinde mesele sadece vurmak değil, en düşük maliyette en yüksek korumayı sağlamak. Ve Korkut, bu satranç tahtasında Türkiye'nin en güçlü hamlelerinden biri. The National Interest. Türkiye'nin kısa menzilli hava savunma sistemi drone sürülerini gökyüzünden silmek için tasarlandı. Sürülerin yeni katili Korkut. Avrupa savunma kulisleri de Korkut'un sahadaki etkisini yakından takip ediyor. EDR Magazin çarpıcı bir manşetle bu gelişmeyi okurlarına duyurdu. Hızla gelişen alçak irtifa hava tehditlerine Türkiye'nin milli yanıtı. Analizde dikkat çeken en önemli nokta, Korkut'un sadece klasik bir top sistemi değil, otonom yapısıyla geleceğin asimetrik savaşlarına karşı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık ilanı olduğunun vurgulanmasıydı. İspanya'nın savunma dünyasındaki sesi Infodefensa, analizinde çok daha iddialı bir ifade kullandı. Kısa menzilli hava savunmanın geleceği için bir milat. İspanyol uzmanlara göre Korkut'un sahadaki başarısı sadece bir vuruş kabiliyeti değil, atom mühimmatıyla yakalanan o muazzam maliyet etkinliği. Sektörde artık yeni bir standart olarak tanımlanan bu sistem, pahalı füzelerin devrini kapatıp akıllı namluların dönemini resmen başlattı. Sonuç olarak Korkut, Hisar ve Siper'le birleşerek Türkiye'nin çelik kubbe vizyonunun alçak irtifadaki o en kritik, en vazgeçilmez halkasını tamamlıyor. İzleyicilerimizden gelen en yoğun soruyu da burada yanıtlayalım. Evet, Korkut sadece bir proje değil. Yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde aktif görevde olan, seri üretimi devam eden, rüştünü ispatlamış bir sistemdir. Hatta geçtiğimiz dönemde katıldığı NATO Ramstein Legacy tatbikatında müttefiklerin gözü önünde tüm hedefleri tam isabetle imha ederek NATO standartlarındaki başarısını dünyaya kanıtladı. Peki, sizce geleceğin savaşlarını devasa füzeler mi yoksa Korkut gibi maliyet etkinliği yüksek, akıllı namlular mı kazanacak? Analizleri yorumlarda bekliyorum. Veri odaklı stratejik içgörüler için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşça kalın.